kadar çok sert açı var. Ne olacak ki böyle olacak? Tabii biliyorum ben arka planda mutlak bulutlanın olacağını. Hatta takipçilerimi de uyarmıştım ben. Nisan ayından itibaren Mayıs sonuna kadar böyle bir risk olacağını. Ama hani yine de üzücü ne olursa olsun. Yani atmosfer çok keyifli değil açıkçası baktığımızda. Hı hı. Nisan'da siz söylemiştiniz kendi kanalınızda bir Evet. beklediğinizi böyle bir durumun olacağını Evet. falan. Ama ekonomiye de şey yaptı. Bir anda piyasalar karıştı. Ondan sonra Evet. Özgür Özel'in dün akşamki açıklamaları hani bir kargaşa var şu anda. Ne olur? Sizce gökyüzü neler söylüyor? CHP için kritik mi? Neler olacak CHP'de? Mahkeme kararıyla birlikte Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni göreve dönüşü resmileşirken parti içinde büyük bir kırılma oluştu bununla birlikte. Ama bu kalıcı bir dönüş değil. Daha çok geçici bir süreç olduğunu düşünüyorum ben bunun. Çünkü şu an geçmişi geri getirmekten çok sistemi sarsıp yeni figürlerin ortaya çıkması söz konusu olacak. Medya gücü, genç seçmeni, dijital etkiyi, halk psikolojisini de çok büyütür bu açı. Klasik siyaset dili çalışmaz bir de bu dönemde. Sokakta duygu çok hızlı değişir. Daha çok kalplere hitap eden konuşmalar çalışıyor bu dönemde. Yani Özgür Özel'in de şu an mücadelesi devam ediyor. Ağustos'a kadar da mücadelesi devam edecek. Ama Temmuz'a kadar ben maksimum Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP yani şeyinde bulunacağını düşünüyorum. Başında bulunacağını düşünüyorum. Maksimum. Kurultay olur mu? CHP'nin kendi içerisinde bir hesaplaşma, bir kurultay, bir yeniden bir hareketlenme. Çünkü bölünmeden bahsettiniz. Yani iki parti mi göreceğiz? İki ayrı partiye mi bölünecek? Hayır, bölünme olmayacak CHP içerisinde. Olmayacak. Temmuz'a kadar bir uzlaşı olacak diye düşünüyorum ben. Ve tekrar bir genel seçim kendi işlerinde kurultaya gitmeleri söz konusu olabilir. Burada beklenmedik görüşmeler yaşanabilir. Parti içi kopuşlar olacak bazı kişilerde. Bazı isimler de ani çıkışlar yapacak. Yani iki seçenek var. Özgür Özel bir kere tam bitti denirken yeniden güç toplama enerjisinde. Onu söyleyebilirim. Kaybediyor gibi görünürken güçlenen bir etki var haritasında baktığımda. Parlak. Zaten genel merkezi terk etmeyeceğiz çıkışta. Bunun işareti bir noktada. Yani belki Kemal Kılıçdaroğlu farklı birini de aday göstermek isteyebilir bu süreçte. Ama ben Özgür Özel'in tekrar başa geçeceğini düşünüyorum açıkçası. Daha haritası parlak. Peki Kılıçdaroğlu'nun haritası şu anda nasıl? Yönetebilirse ne olur? Yani şöyle siyasi açıdan Kılıçdaroğlu'nun haritası bir kere uzun vadeli bir siyaset yapma kısmını desteklemiyor. Bunların hepsi astrolojik öngörü bu arada. Astroloji bilimden destek alan bir ilimdir. %60 gerçekleşme potansiyeli var bizim söylediğimiz şeylerin. Ama ben siyasi hayatının bittiğini düşünüyorum. Yani maksimum 2 ay. Burada yani bir daha genel başkan olarak görmeyeceğiz bu 2 aydan sonraki süreçte Kılıçdaroğlu'nu CHP'nin başında. Peki hep bir erken seçimden söz edildi. Herkes farklı farklı tarihler veriyor Türkiye haritasına göre. Peki Melda Parslan haritasına göre Türkiye haritasında neler görülüyor? Ben 2025'in Kasım ayından beri Haziran'da bir erken seçim olasılığının çok yüksek olduğunu hatta sizin kanalda da söylemiştim daha önce. Ama yıl sonuna kadar erken seçim olma ihtimali yine çok yüksek. 2027'ye aynı yönetimle girmeyeceğimizi düşünüyorum ben. Açıdan baktığımda bütün haritalar o kombinasyonu gösteriyor açıkçası. Ama Haziran'da böyle ani beklenmedik, planlanmayan bir erken seçim olma ihtimali de var. Bir şey olması sebebiyle. İlaveten dediğim gibi yıl sonuna kadar erken seçim olma ihtimali var. Bugün ben bütün yayıncıları izledim. Yani ara ara parça parça izledim. Şu an Kasım konuşuluyor baskın erken seçim için. Yani Evet. bu şeyin de bu kayyum kararının da yani mutlak kararının da erken seçimle bağlantılı, baskın seçimle bağlantılı olduğu düşünülüyor. Enteresan. Peki şunu soracağım. Dediniz ya yeniden yeni erken seçimle birlikte yeni bir yönetim görürüz. Yani eski kapanıyor, yeni bir sayfa mı açılıyor Türkiye için? Öyle anlayabilir miyiz? Önümüzdeki süreçte parlamenter sisteme yeniden geçileceğini öngörüyorum. Yani Yönetim değişir mi sıfırdan? yönetim sıfırdan değişme değil ama koalisyon olacak. Çoklu bir koalisyon olacak. Aynen öyle. Çoklu koalisyon olacak gibi gözüküyor baktığımda haritalara. Bunun içinde kadın da olacak mı? Beklediğimiz veya önceden siyasette olan. Kadınlar olacak, genç liderler olacak, farklı liderler çıkacak ortaya. Yani daha çok böyle yenilenecek siyasette. Dünya genelinde bu arada sadece Türkiye'de değil, dünya genelinde bütün siyasetçilerin gençleşmesi söz konusu olacak.
Evet. Peki biz dedik ya başlığımızda da ne Türkiye çalkalanacak. Evet. Türkiye'yi daha kötü günler mi bekliyor yoksa önü açık mı Türkiye'nin? Ya şöyle, Türkiye'nin önü açık, bir kere onu söyleyebilirim. Bu bir geçiş dönemi. 30 yılda bir yenilenme oluyor bizim ülkenin haritasında. Bu da o döneme denk geliyor. İşte 20'li yaşlarda olanlar için biraz şanssız bir süreç şu an. Yani bizler için birazcık daha sizin jenerasyon bana göre birazcık daha tabii yaş olarak küçüksünüz benden. Ondan sonra biz biraz daha gördük farklı yönetimleri ama 20'li yaşlardakiler görmediler. Dolayısıyla farklı bir yönetim olacak. Zorlu zamanlardan geçiyoruz. Ağustos'a kadar, Eylül'e kadar da bu zorlu zamanlar devam edecek açıkçası. Ekonomik açıdan da zorlanmalar var. Sadece siyaset değil, siyasette olan biten her şey ekonomiyi etkiliyor. Zaten bugün de e, döviz rezervlerinin yakıldığını biliyoruz yani arka planda. Dün de çok büyük zararlar oluştu. Altın yükselebilir Haziran ayında bu arada. Tabii bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Altının ciddi anlamda yükselme potansiyeli var Haziran ayı içerisinde. Küçük bir ihtimal de olsa Ağustos ayında devalüasyon riski var. Tutulmalarla birlikte. Devalüasyon riski oluştuğu zaman da direkt dolar, euro olduğu gibi Türk lirası değer kaybettiği için artmaya başlıyor. Öyle bir ihtimal de var Ağustos ayı içerisinde. Aslında bu Butlan kararıyla da eğer bu rezervler yakılmamış olsaydı, müdahale edilmemiş olsaydı yine bir devalüasyon riski vardı bu dönemde de. Hı hı. Ama ona Peki müdahale edildi bir şekilde. evet şu anda altında böyle bir düşüş oluyor. Daha yükselişe geçmedi ama önümüzdeki süreçte altın yükselebilir diyor. Ona göre ayağınızı yorganınıza göre uzatın arkadaşlar. Her şey çakıldı zaten şu birkaç gün Yani içerisinde. düğüne gidecek herkesin şu aralar biraz altını alması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Haziran'da 7.000'lerin üstüne çıkacak gibi gözüküyor baktığımda. Yatırım tavsiyesi değildi, tekrar söylüyorum. Yani bunlar astrolojik öngörüler tamamen. Evet. Peki konut ve mesela ev alımında falan? Orada Eylül ayından sonra bir takım düzenlemeler olabilir olumlu anlamda. Hı hı. Yani faiz sabitleme, faiz düşürme, ondan sonra ev alımı konusunda kolaylıklar sağlanması söz konusu olabilir Eylül'den sonra ama. Kredi Yani bugünden bekleyenler? yarına beklemiyorum. Kredi bekleyenler için de Eylül'den sonrasını işaret edebiliriz. Çünkü şu an bir de biliyorsunuz bir savaş ortamımız var bir yandan da. Faiz oranları, işte enflasyon beklentisini Merkez Bankası tekrar güncelledi, yükseltti. Önümüzdeki ayda, Haziran ayında da yüksek çıkacak faizler yani. Dolayısıyla orada da sıkıntılar var, devam ediyor yani. Amerika'da böyle farklı teknoloji firmalarının bir takım sıkıntıları oluşabilir önümüzdeki haftalarda, birkaç hafta içerisinde. O yüzden dikkat etmek lazım. Orada da bir seçim atmosferi var zaten Kasım ayında. Orada da bir seçim potansiyeli var. Potansiyeli değil, zaten olacak. Orada Trump'ın kaybetmesi söz konusu olma ihtimali çok yüksek. Dijital casusluk meseleleri bu aralar düşecek Amerika tarafından piyasaya. Tabii Çin burada daha öne çıkıyor artık, yani dünya geneline baktığımız zaman. Çip teknolojileri geliştirilecek Çin tarafından. Bu arada şu pandemi konuşuluyor bu dönemde, biliyorsunuz Hanta virüsü var. İşte pandemi olur mu diye, ben bir pandemi beklemiyorum bu yıl içerisinde. Öyle bir öngörmüyorum, onu söyleyeyim. Hatta farklı hastalıklar da, işte Ebola virüsü falan da bu aralar yaygınlaşmaya başlamış. Sanırım ben bir pandemi beklemiyorum, onu söyleyeyim. Çin Oh deyince o içimize su geliyor direkt serptiniz. aklıma çünkü. Nasıl? İçimize su serptiniz ya. İyi bir şey duyduk. Yok, ben yani dünya genelinde büyük bir pandemi beklemiyorum. Lokal kapanmalar olabilir hantavirüsten dolayı ama büyük bir pandemi beklemiyorum. Rusya tarafı çok güçlenecek. Onu söylemek isterim. Bir başrolde değildi. Şu an Çin'le görüşüyorlar daha aktif olarak. Rusya tarafı çok güçlenecek. Bir de bu dönem Türkiye için de dünya için de şöyle bir dönem. Yani değişik ittifaklar görebiliriz. Mesela Çin'le Amerika bir araya geldi geçen hafta. Böyle bir şey normalde mümkün değildi. Hatta Trump Çin'e çok büyük vergiler koymuştu, hatırlarsanız. Ondan sonra bir araya gelmeleri mümkün değildi. Ertesi gün Rusya ile Çin görüştü. Böyle Amerika, Rusya, Çin arasında bir ittifak görürseniz hiç şaşırmayın bu dönemde. Çok Aa, değişik şeyler olacak. Bu arada o ne güzel şey. birkaç tane daha siyasal öngörümden bahsetmek istiyorum sizlere. Ekrem İmamoğlu'nun bu dönemde çok güçlenmesi ve Ekim ayına kadar hapisten çıkması söz konusu olabilir. Haziran'da onun da bir haritası tetikleniyor hapisten çıkma konusunda ama Ekim'e kadar, Plüton retrosu bitesiye kadar hapisten çıkma ihtimali çok yüksek ve güçlenecek gibi gözüküyor Ekrem İmamoğlu'da baktığımda. Şu an her ne kadar tam tersi gözükse de
Uranüs ikizlerde olduğu için tam tersi gözüken şeyler tam tersine dönebilir. Böyle bir dönemdeyiz yani. Mansur Yavaş'ın da şu anda geri planda gözüküyor ama güvenilir devlet insanı ihtiyacını temsil ettiği için daha ön planda olacak önümüzdeki dönemde. Mansur Yavaş'ın da ciddi anlamda güçleneceğini öngörüyorum. Bir de Zafer Partisi için. Zafer Partisi çok ön plana çıkacak. Ümit Özdağ. Evet, sert destekler bulacak. Çünkü halkın bir kısmı artık daha radikal ve net konuşan siyasetçiler görmek istiyor. O yüzden ben Ümit Özdağ'ın daha fazla destek göreceğini düşünüyorum. İyi Parti'ye gelirsek onu da söyleyeyim size. Büyük bir sınavı var. Kimliğini netleştirme konusunda bir sınavı var. Çünkü gökyüzü artık gri alan kaldırmıyor. Seçmenler artık net duruş görmek istiyor. Hatta aslında bu net duruşu Özgür Özel'de de görmek istiyorlar aynı şekilde. Böyle hani masaya yumruğunu vuran ama aynı zamanda hümanist olan liderleri görmek istiyor. Şu an gökyüzüne baktığımız zaman insanlar. Dolayısıyla o tarz liderler daha ön plana çıkacaklar. Yani ya siyah ya beyaz diyor gökyüzü. Aynen, gri istemiyor. İstemiyor. Net ol diyor. Benim karşıma net çık diyor. Aynen öyle. Aynen öyle. Yani siyaset için bunları söyleyebilirim. Zaten şu an gündemimizde de siyaset var. Türkiye için bu 2026 yılı içerisinde çok büyük bir deprem öngörmüyorum. Ama Ağustos'taki tutulmalar sırasında ufak tefek depremler tetiklenebilir. Hı hı. Yani 6 şiddetine yakın noktalarda fay hatları üzerinde bir takım depremler orada tetiklenebilir. Ama çok büyük bir ölüm yıkım beklemiyorum. Onu da söyleyeyim. Bu 6 Şubat depremi gibi bir şey asla beklemiyorum. Çok büyük bir deprem de beklemiyorum. Onu söyleyeyim. 2028 yılının Ocak-Şubat aylarında Büyük Marmara depreminin olma olasılığı var astrolojik açıdan. 2028. Evet, ama şimdi şöyle bir handikap var. Önümüzdeki hafta 26'sında Mars-Plüton karemiz var. Burada bir takım patlamalar olabilir. Yangınlar olabilir. Arife günü olacak ama tabii dünyada Arife günü olmuyor. Sadece Türkiye'de ve Müslüman ülkelerde kutluyoruz biz bayramı. Bu arada herkesin bayramı şimdiden kutlu olsun. Dolayısıyla Arife günü büyük patlamalar, işte yangınlar görülebilir. Dünya genelinde bu arada, sadece Türkiye'de de değil. Yeraltı kaynaklarıyla alakalı, madenlerle alakalı bir şeyler olabilir. Petrol yataklarıyla alakalı bir şeyler olabilir. Çünkü Mars-Plüton kareleri genelde böyle bu tarz patlamaları tetikleyebiliyor. Bakın dikkat edin arkadaşlar. Aman tabii ki bunlar sadece birer olasılık. Demin Aynen yayından öyle. önce de onu konuşuyorduk. Yani illa bu olacak diye iddia edilmiyor ama olasılık olarak Evet, haritalar. olasılıkları okuyoruz. Biz önceden erken uyarı sistemi gibi farkındalığını geliştirmek için insanların aslında uyarıyoruz bir noktada. Evet, orada bir yanlış anlıyorlar. Sonra hani geliyorlar. Bu peki şeye de değinelim. Faili meçhullere de biraz girelim istiyorum ben. Girelim. Artık çözülecek mi yani? Hala çıkmadı iddianame. Hangisi için? Çağla Altay mı? Güllü için mi Güllü. konuşuyoruz? Güllü'den başlayalım. Güllü'nün iddianamesi ben 16 Mayıs'a kadar çıkma ihtimali, 16 Nisan'dı değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Ben de verdiğim tarihleri hatırlamıyorum artık. 16 Nisan'a kadar çıkma ihtimalinin çok yüksek olduğunu söylemiştim. Ben iddianamenin hazır ama bir takım şeylerin, bir takım değişkenlerden dolayı bekletildiğini düşünüyorum açıkçası. Hatta ayın 16'sında mı 15'inde mi ne Beyaz TV'de bazı şeyleri açıkladılar. İçerisinden bazı noktaları hatta açıkladılar da iddianamesi çıktı vesaire. Ben size sormuştum, iddianamesi mi çıktı? O mümkün değil. Yani yani bilemiyorum. Güllü meselesinde Temmuz ayında tekrar böyle tetiklenme ihtimali var. 16 Nisan gibi. Temmuz'un 16'sına kadar tekrar böyle bir iddianamenin çıkma olasılığı var ama zaten Tuğyan hapisten çıkamayacak. Kalacak. Yani, bence kalacak. 15 yıla kadar ceza alma ihtimali var, zaten haritası da gözüküyor. Yanına birileri ilave olabilir Tuğyan'ın. Ben Yani işin içerisinde bir erkek, iki erkek, bir kadın daha var demiştim hatta. Evet. Evet. Yani Yanına bir ilave olabilir. Yazın bunları devamlı yaşamayacağız. Yazın kuraklık konuşacağız. Ama Türkiye'de büyük bir kuraklık beklemiyorum. Yazın ben sıcaklıkların çok yükseleceğini düşünüyorum. Şu anki görünenin aksine şu an hani nasıl dengesiz bir hava var. Bir gün iyi, bir gün kötü. Herkes hasta bu arada. Yani çünkü bir yağmur yağıyor, bir hava çok sıcak oluyor. Ne olduğunu anlayamıyoruz. Sabahtan akşama kadar bile değişebiliyor. Ama yazın çok sıcak olacak. Ve su kaynaklarımızı çok dikkatli kullanmamız gerekiyor kesinlikle ve kesinlikle. Orman yangınları biraz olabilir Ağustos, Eylül ayı civarında. Ama çok büyük çapta bir orman yangını değil. Daha çok sularla ilgili şeyler yoğun çalışıyor bu sene. Neptün koçta olduğu için.
Aman arkadaşlar dikkat edin ya. Geçtiğimiz yıllarda da çok orman yangınları oldu. Çok üzücü. Evet. Bu yaz dikkat edelim, Bu, çevremize bu de sene dikkat o edelim kadar büyük bir gerçekten. orman yangını salgını beklemiyorum bu arada. Yani zannetmiyorum o kadar büyük bir şey olacağını. Ay Allah korusun ya, onlar bizim nefes aldığımız yani çınarlarımız, dikkat edelim nefesimiz. Peki mesela bizi bireysel hayatlarımızda da dediniz ya, mesela dijital casuslukları Hı göreceğiz hı. işte, Evet. artık gökyüzü dediniz griyi kabul etmiyor, siyah beyazı falan. Hayatlarımızda da, bizim bireysel hayatlarımızda da bunu söyleyebilir miyiz, artık net olun der misiniz? Kesinlikle Kararsız. söyleyebilirim. Zaten koç enerjileri çok yoğun. Satürn koçta, Neptün koçta. Dolayısıyla hani biz bunları yaşarken biraz daha cesaretli olmamız gerekiyor. Net olmamız gerekiyor artık. Yani gri alanı kaldırmıyor. Lafı çeviren insanları artık insanlar kabul etmiyor. Direkt net her şey konuşulması gerekiyor. Bireysel hayatlarımızda da böyle. Ne yapalım, böyle kısa kısa burçlardan versek mi biraz? Şimdi hangi etkiye göre verelim? Uranüs'ün bu kavuşumuna göre mi verelim? Yani bu haftanın bence etkisine göre verelim. Bayram Tamam. haftasında hangi Tamam. burçlar? Mesela bayrama gidip de aman bir kaynanamın elini öpeyim derken birden kocanızla eve kavga ederek dönmeyin sonra. İyi dinleyin. Şimdi ikizler, kova, terazi burçları bu kavuşum açısından şanslı burçlar. Yeni işler, yeni çevreler, sosyal medya fırsatları olabilir. Eğer sosyal medya bağlantılı bir iş yapıyorsanız. Teknolojiyle ilgili projeler olabilir. Ani tanışmalar olabilir. Beklenmedik kapılar açılabilir. Özellikle bu üç burç için, yani ikizler, kova ve terazi burçları için, ama daha çok ikizler burcu için. Bir anda parlama enerjisi güçlü ikizler için. Kovalar için güçlü bir özgürleşme dönemi. Hı hı. Yani ben artık bunu istemiyorum dönemi. Bu da şey işte, kaynanalara işte karşı ben artık bunu istemiyorum demeyin tabii. Biraz daha Sakın. politik dil kullanmanız lazım. Orada biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz. Çünkü kovalar net konuşmaya başlayacaklar bu dönemde. Hmm. Teraziler de yeni insanlar tanımak, farklı çevrelere girmek, sosyal medyada büyümek ve eğitimlerle ilgili fırsatlar için çok dikkat çekici bir görüntü var, ama teraziler normalde çok hızlı karar veremezler. Bu dönemde Uranüs onlara hızlı karar ver diyor. Koçlar ve aslanlar çok destek alacaklar. Koçlar cesur oldukları için çok destek alacaklar. Aslanlar da sahneye çıkacak. Görünür olmak için çok güzel bir etki var. İlaveten boğa, akrep burçları içinde sabit düzeni bozmayı sevmedikleri için bir takım sıkıntılar yaşama potansiyelleri var. Yengeçler daha çok aileyle iç içe temaslarda bulunacaklar. Sevgi dolu olacaklar, enerjileri o şekilde olacak. Atladığım başka burç var mı? Karışık söylüyorum ama balıkların sezgileri çok kuvvetli olacak bu dönemde. Ama alınganlıkları da çok yüksek olacak. O yüzden böyle bir şeyleri konuşurken çok alıngan olmamaya gayret edin. Bayram döneminde dikkat etmekte fayda var. Bir de akrep burçları özellikle ve özellikle Arife günü ve bayramın birinci günü sakin olmaları gerekiyor. Hmm. Çünkü böyle öfke patlamaları olma potansiyeli var. Yay burçları için bu dönemde inançlar konusu çok iyi çalışıyor. Bir de ay sonunda bir yay dolunayımız var. Onlar için fırsatlı dönemler olacak. Özellikle 31 Mayıs dönemi fırsatlı dönemler. Ve yayların dileklerinin gerçekleşme ihtimali var. Oo, şans. Özellikle 31 Mayıs, 30 Mayıs ve 1 Haziran tarihi yaylar dikkat etmeli. Hı Diğer hı. burçları hangileriydi yaylar haricinde? Oğlak ve terazi tek başına. Oğlak burçlarının sahne enerjisi çok artıyor ve çocuklar konusunda çok şanslı enerjiler var. Hı hı. İş konusunda eğer sosyal medyayla bağlantılı bir iş yapan Oğlak burcuysanız çok şanslı etkiler var sizler için de. Bu yay dolunayı çok önemli bir dolunay. Bayramdan sonra bomba gibi bir gündem var bu arada. Oo. Kemerlerinizi bağlayın. Bayramdan sonra gündem inanılmaz yoğun. Böyle halk hareketleri, protestolar olabilir. Tabii bunlar astrolojik öngörüdür. Gençlerin aynı zamanda üniversitelilerin sokağa çıkma ihtimali var. Onu söyleyebilirim. Yani astrolojik olarak o tarz göstergeler var. Yay çünkü aynı zamanda üniversiteli gençleri sembolize ediyor. Hatta bugün de Bilgi Üniversitesi ile alakalı bir şeyler oldu kapatıldığı için. Kapatıldı. Bu devam edecek gibi gözüküyor.